Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Ayhan Kalyan. Bugün sizlerle beraber çok güzel, çok lezzetli bir balık yapacağız. Kalkan balığı yapacağız. Bu balık Türkiye'de biraz pahalı biliyorum ama artık kusura bakmazsınız. İspanya'da gayet ucuz bir balık. Çok uzaklardan misafirlerimiz geldi. Onlar için balık yaptık. Kalkan balığı nasıl yapılır? Genelde bizde yapılış çeşitleri işte doğranıp, kesilip, ondan sonra kızartılarak yapılıyor ama ben size bugün farklı İspanyollar nasıl yapıyor onu göstereceğim. İspanya'da İspanyollar bu balığı arkadaşlar fırında yapıyorlar ve gerçekten çok lezzetli oluyor. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Balığı temizlemek için ise o kadar basit bir temizleme sistemi var ki, balığı biliyorsunuz, kalkan balığı geniş bir balıktır ve şu gördüğümüz gibi bir balık. Bu yaklaşık 2,5 kilo arkadaşlar ve 35 euroydu. Şimdi diyeceksiniz ki Ayhan, 35 euro da pahalı. Arkadaşlar, bizim yanlış anladığımız bir şey var. Biz İspanya'da, burada insanlar euro kazanıyor ve euro harcıyor. Yani 35 euro burada yaşayanlar için 35 lira. Türkiye'de insanlar TL kazanıp euro harcıyorlar. Gidip bir domates alıyorsun 6 liraya, burada da 1 euro. O yüzden 35 euroya 2,5-3 kiloluk balık gayet bence ucuza geliyor. Evet arkadaşlar, balığımız gördüğümüz gibi yüzgeçleri etrafta makasla kesiliyor. Kuyruk kısmı makasla kesildikten sonra şu gördüğümüz yüzgeç kısımları kesilip boğazından içi temizleniyor. Sonra hemen arkadan bir çizik atılıp bağırsaklar çıkarılıyor. Bu kadar. Bir de 2 tane çizik attım çünkü büyük balık. Bu arada buradaki kalkan Türkiye'deki Karadeniz kalkanına benzemez. Elbette ki Karadeniz kalkanı inanılmaz lezzetlidir. Ama bu boncuğu çok az arkadaşlar. Türkiye'dekiler genelde daha boncuklu. Bunun boncuğu az çünkü bu okyanus Portekiz'den gelmiş. Bask turuna gittiğim zaman San Sebastian'da da yediğimizde direkt bu kalkanlar geliyordu. Ve San Sebastian üslubuyla yapacağım. Bir Michelin yıldızlı restoranda nasıl yapılırsa öyle yapacağım. Evet, balığımıza aroma versin diye lime limonu rendeleyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla bir şey koymayacağım içerisine baharında ama lime limon kabuğu, şu gördüğümüz, biraz kekik ve karabiber, ve olmazsa olmazımız tuz, ama tuzu çok fazla koymayacağım. Çünkü isteyen daha sonra da kendi tuzunu da koyabilir. Şimdi sebzelere geçiyorum. Gerçekten gurbette olup başka mekanlar gezmek inanılmaz zevkli bir şey. Güzel bir şey tabii ki ama kendi mutfağındaki bütün malzemeleri bırakıp gelmekte acı bir şey, bir yemek yapma tutkunu olarak. O yüzden insan kendi mutfağını özleyebiliyor. Ama buradaki şansımızda mutfak gayet geniş. Bu nedenle bu geniş mutfakta keyifli bir şekilde yemek yapıp bu güzel videoları da sizlerle paylaşabiliyorum. Ama diğer yandan da malzeme sıkıntısı burada çekiliyor. Çünkü arkadaşlar, balığımızı koyacağımız fırın tepsisi de inanılmaz küçük, çünkü ona göre değil. Mutfağa girdiğiniz zaman malzeme neyse onunla yemek yapabiliyorsanız o zaman bu işi çözmüşsünüz derdi bizim hocamız. Biz de mutfakta ne malzeme varsa onunla yemek yapma zorunda kalıyoruz. Yemeğimizin ana malzemelerinden bir tanesi, bu mevsimdeki en güzel şey, bu gördüğümüz kuşkonmazlar arkadaşlar. Bunları da tüm bir şekilde koyacağım. Fırında başka yer olmayınca arkadaşlar başka tepside koyamıyorum. Mecburen hepsini bu tepside yapacağım. O yüzden sebzeleri şu gördüğümüz şekilde marine ettim ve alta koyacağım. Balığımı da üste koyacağım. Bu şekilde pişireceğim. Böylelikle balığın bütün lezzeti, yağ suyuyla sebzelerle beraber
karışacak. Öteki tarafa bu işlemi uygulamıştık. Bir de pürüzsüz tarafına da uyguladım. Şimdi fırına atıyoruz. 180 derecede arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikada balığımız hazır olacak. Bakalım nasıl balık. Evet, balığımız yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, balığımızı fırına attıktan sonra balığın yanında tabii ki ne gider? Güzel bir salata gider. Mevsim sebzesi neyse onunla salata yapabilirsiniz bu arada. Bununla olur mu? Olur arkadaşlar. Şimdi biz neyle yapacağız? Bu nedir? Karnabahar. Karnabaharla size bir salata yapacağım. Çok fazla bir malzeme kullanacağım. Karnabahar, domates, marul, çok az da kırmızı biber. Bu malzemelerle çok güzel bir salata yapacağız şimdi. Karnabaharlarımızı şu şekilde gördüğünüz gibi ince ince doğrayıp arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu incelik yeterlidir. Çok da ince olsa iyice dağılacak. Bunun iyice pişmesi için ise üzerine yeterince limon dökeceğiz. Renk katsın diye birazcık ince doğranmış biber koyacağım. Az önce balığın rendelediğimiz kabuklar, kalan limon arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? O limonları da bu gördüğümüz muhteşem salatanın içerisinde kullanacağız. Salatanın içerisine de birazcık kekik, tuz ve zeytinyağı. İspanyolların zeytinyağı çok güzeldir arkadaşlar. Dünyanın en iyi zeytinyağını üretiyor. Dünyada bir numara bu konuda. Ya biz misafirlerimizi burayı gezdiğimiz zaman İspanya'yı, Ayhan Bey kahvaltıda zeytin yok. Kahvaltıda zeytini biz ve Yunanların dışında kimse yemiyor arkadaşlar. Ama öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde İspanyollar zeytin tüketirler. Bunu söyleyeyim. Tapasların yanında, tapas olarak biranın yanında tüketirler. Zeytinyağı olarak da dünyanın en çok kullanan ülkesi. Bizde kişi başına yıllık tüketim 1 kiloyu zar zor geçerken burada yaklaşık 24 kilo arkadaşlar. Kişi başı yıllık zeytinyağı tüketme oranları muazzam. Kalan limonu da en son üst kısma koyacağım. Genel itibariyle ben salatalarımı yemeğin hemen öncesinde marine ederim. Yemeğimiz birazdan çıkmak üzere olduğu için salatamızı da marine ediyorum arkadaşlar. Ve elimle bunları karıştıracağım. Temiz olduğuna inanıyorsanız elinizi yemeğin içine, salatanın içerisine koymaktan çekinmeyin. Onun bir parçası olabilirsiniz. Şu güzel lezzeti yaratabilirsiniz arkadaşlar. Ellerle yapıyorsunuz bunları, o yüzden elinize eldiven giymenize gerek yok. Restoranda değiliz. Şu anda evimizdeyiz. Samimi bir ortamdayız. Samimi olmamız gerekiyor. Gerçekten şu anda balık yıkılıyor arkadaşlar. Üzerine biraz tereyağı koydum. Muhteşem oldu. Çok az kaldı pişmesine. Balığımız pişti. İnanılmaz güzel bir şekilde çıtır çıtır bir kalkan balığı oldu. Sebzeler de tam kıvamında pişti. Evet dostlar, kalkanımız hazır. Sebzeli, çok güzel fırında kalkan. Yanında da bir beyaz şarap. Bu bölgenin beyaz şarabı ünlü. Buradan bir beyaz şarap 2017. Yani ustamız bize derdi ki beyazın yanında beyaz. O yüzden çok güzel tatlı bir şarap. Acımtırak bir tadı yok. Salatamız hazır burada. Salata dediğim gibi arkadaşlar, sulandırmamak için yemeğe yakın bir şekilde yapmanız lazım ki ben de öyle yaptım. Şuna bakar mısınız? Muhteşem. Fırında kalkan balığı. Öneririm arkadaşlar. Bu arada kalkan olmasına gerek yok. Herhangi bir balıkla da yapabilirsiniz bunu. Fırında sebzeli balık. Ayhan Kalyan yollarda olduğu gibi Ayhan Kalyan mutfakta videoları devam edecek arkadaşlar. Bu yüzden bu videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Abone olmak için hemen şuraya dokunabilirsiniz. Tıklayın. Elinizi korkak alıştırmayın, tıklayın, beğenin arkadaşlar. Beğenmeseniz de beğenin ki arkadaşlar motive olalım, değil mi? Sonuç böyle değişik tatlar, değişik kültürler öğrenmeye beraber devam edeceğiz. Görüşmek üzere.